Merhaba, dünya nüfusunun artma nedeni doğumların artması değil, ölümün azalması, yaşlanmanın itelenmesi ve ömür uzadığı için nüfusumuz artıyor gözüküyor. Fakat doğum artmıyor. Tam tersine azalıyor. Bunlardan ilk haber Güney Kore doğurganlık oranı rekor seviyede düştü. Bir çocuk doğurduğunda 75 bin dolar ücret vermelerine rağmen insanlar doğurmuyorlar. İkinci haber Güney Kore'de son 3 yıldır ölüm sayısı doğum sayısından yüksek. Bu şu demek, toplumun nüfusu azalıyor demek. Peki bunun ne gibi bir etkisi olabilir? Aynı haber bu 8. yıldır rekor seviyede düşük ve çok ilginç bir şekilde 3 yıldır da Japonya'da da nüfus artmıyor, azalıyor. Ben bunun biraz daha geç 2030'larda olmasını bekliyordum. Türkiye için de bu böyleydi. Yani 2040'lara kadar 110 milyona doğru çıkacağımızı düşünüyordum. Daha doğrusu projeksiyonlar böyleydi. Ben aynı zamanda sosyoloji anlamında da okumalar yapıyorum ve bu çok önemli bir konuydu benim için. Burada bu haberdeki ilginç olansa Japonya'da doğum oranının eğilimini tersine çevirebilmek için son 6 yıl diyor. Son 6 yıl değil ama son 8-10 yıl. Bu neden? Yani bundan sonra doğum olmaz mı? Olmaz. Neden? 15-49 yaş arası kadın doğurgandır. Daha çok da 15-40 yaş arası. İşte şimdi 8 yıldır doğum oranınız deli gibi aşağı iniyor. Bunu 15'e tamamladığınız zaman doğurabilecek kadın nüfusu bundan sonraki toplumu ayakta tutabilecek nüfusun altında kalmış olacak. Yani artık doğum az olduğu için değil, doğuracak kadın az olduğu için toplum doğal olarak küçülmek zorunda kalacak, hatta yok olmak zorunda kalacak. Bunu hayvan deneylerinde bir fare cenneti yaratıldığını da görüyoruz. Yani üremeyi bırakıyorlar belli bir noktadan sonra ve küçülmeye başlıyor. Doğumu arttırmak bir çözüm mü? Hayır, ama doğumu dengede tutmak gerekiyor. Bu 2,3 gibi bir oran. Yani her iki kişinin 2,5 çocuk yapması gibi bir şey. Yani birisi 2 ise birisi 3 yapacak gibi bir şey yapması gerekiyor. Bu neden böyle? Neden azalıyor? Öncelikle siyasi kararlardan oluyor. Yani siz bir siyasi karar alıyorsunuz. Örneğin doğum oranını azaltma kararlarından biri Çin'in tek çocuk politikasıydı. Uzun yıllar boyunca ikinci çocukları gizlice yaptılar. Yakalandıklarında kürtaj olmak zorunda bırakıldılar zorla. Ya da bizde vardı böyle şeyler. 1967'den itibaren doğum kontrolünü sağlayabilmek adına çok yoğun şeyler yapıldı. Bir işe yaramadı 90'lara kadar. Çünkü doğum kontrolünü siz bedava prezervatif ya da hap dağıtarak sağlayamıyorsunuz. Fakat köyde yaşıyorsa insanlar kesinlikle doğuruyorlar. Çok doğuruyorlar. Fakat şehre girer girmez insanlar doğurmuyorlar. İkincisi geleneksel kararlar. Gelenekle ilgili verilen kararlar bu anlamda çok önemli. Bunun iki örneği var. Bunlardan bir tanesi Japonya'daki doğum oranının düşmesi. Japonya, Güney Kore gibi geleneksel toplumlarda bir kadın beyin cerrahı bile olsa, fizik profesörü de olsa evlendiğinde işini bırakması bekleniyor. 1900'lerin başında ünlü bir çocuk eğitimcisi Montessori, İtalyan, sadece bu nedenle mesela işini bırakmamak için evlenmiyor. Geçmişte de varmış bu. Bu yüzden ve Japonya'nın o aşırı katı duygu aktarımından yoksun tarzı, bunun içinde Christian Annapur'un Şehir ve Seks ya da gibi bir belgeselinde Japonya, Tokyo'nun ilişki trafiğine, ilişki haritasına bir bakarsanız, o bölümünü izlerseniz Tokyo bölümünü, Japon toplumunun ne kadar katı, duygu ifadesinden yoksun, ne kadar macho ve ilişkiler konusunda, ilişkileri sürdürme konusunda, ilişki kurma konusunda ne kadar başarısız olduğunu görebilirsiniz. O belgeselde Japon erkeklerinin %40'a yakınının halen bir cinsel ilişki kurmadığını söylüyordu erişkin çağda. Korkunç durumdalar bu anlamda ve bu yüzden de saçma sapan, hani işte şişme bebeklerle evlenenler, garip mangalara takılanlar, saçma sapan şeyler var. Saçma sapan. Bunun çok rahatsız edici tarafları var. Çok rahatsız edici. Ama bu nedenle de gençler ve bağımlılıkları yüzünden de, ekran bağımlılıkları, anime, manga bağımlılıkları yüzünden de evlenmiyorlar. Kültür, buradaki aşırı katı kültür, bunun çok farklı bir tarzını gören ve bunu yaşamak istemeyen gençleri evliliğe zorlayamıyor. Evlendirme Bakanlığı kurmalarına rağmen. İkincisi, mesela gelenekle ilgili şunu söylenebilir. Hindistan ve Çin'de uzun yıllar boyunca hamilelerdeki ultrason en çok cinsiyet tayini için kullanıldı. Ve erkek olmayan dişi fetüsler küretajda alındılar. Neden? Bunlar son derece macho, son derece böyle ataerkil kültürler, geleneksel kültürler, bizde de olan, hani soyadımızı yaşatacak falan diye. Çin'de şu an yaklaşık olarak 40 milyon civarında, 60 olmayayım ama, fazla erkek var yani. Yani doğanın o %50-50'sini bozdukları için bu yüzden Hindistan'dan falan gelin satın alıyorlar. Yani bu kadar erkekle evlenecek yaşıt kadın yok. Belgesellerde görebilirsiniz yazarsanız. Böyle gelin pazarları, damat pazarları var. Anneler, babalar gidiyorlar. Orada çocukların özelliklerini
olmuş bir şekilde hani birbirleriyle tanışıp abi bu benimkine uyuyor tanıştıralım mı falan diye pazar yerlerinde falan buluşuyorlar. Böyle çok garip bir şey var. Bir de ideolojik olabilir. Yani bizde de olan, Hitler'de de olan işte 3 çocuk, 2 çocuk, 5 çocuk falan gibi bu kararlar genellikle saçma sapan sonuçlar doğuruyor. Mesela bunun bir örneği Çin'in tek çocuk politikası. Çin gibi geleneksel bir toplumu akrabalık ilişkilerinden kopardı. Bunu hiçbirisi düşünmemiş yani o dönemde. Yani eğer tek çocuğunuz varsa dayı, amca, hala, yeğen, kuzen olmuyor yani. Hepsini bu diyorsunuz. Herkes sap gibi. Şimdi böyle olunca şu an evli olan bir Çinli karı kocanın 4 tane ebeveyni var. Ve Çin 2030'da 1/4 60 yaşını geçecek. Yani bu insanlar işte mi çalışacaklar? Anne babalarına mı bakacaklar? Çocuklarına mı bakacaklar? Bunun adı demografik kış. Yani ciddi anlamda sorun var. Gelenlerin önemli bir kısmında madde bağımlısı var. Gelenlerin önemli bir kısmında davranışsal bağımlılık var. Gerçekten hem sigorta sistemleri açısından hem toplumun düzeni açısından çok ciddi sıkıntılar var. Ama bunları biz konuşmuyoruz. Peki toplumlar nasıl bu kadar büyük hatalara düşüyorlar? Şu nedenle Arnold Toynbee diye Türkçesi de iyi olan ve Yeni Türkiye'de kitap yazmış Batı'nın önemli tarihçilerinden ve siyasi danışmanlarından Anglo-Sakson kültürünün bir tarihçi var. Onun Tarih Felsefesi diye bir kitabı var. Orada diyor ki toplumlar hani engellerle karşılaşır. Baktığınız zaman tarihe böyle engebeli bir arazide bir tepenin eşiğinde kimileri daha tepeye çıkamamış yok olmuştur. Toplumda yok olan bir sürü grup gibi Neandertaller gibi. Kimileri yarısına kadar çıkmıştır. Kimileri tepeye çıkmıştır ama tık nefes kalmıştır ama kimi kültürlerde tepeye çıkmış başka tepelere doğru koşturuyordur der. Burada toplum bir tepeyle bir sorunla karşılaştığında bir çözüm üretiyor. Örneğin Osmanlı'nın son döneminde okuduğunuz devrim tarih kitaplarından pan-Türkizm, pan-İslamizm bir sürü şey denedi toplum. Jön Türkler, o bu, reform yapalım, onu yapalım. Fakat olmadı bunlar. Fakat Atatürk'ün Anadolu Türkçülüğü tuttu ve toplum o dik yokuşu aştı, esenliğe çıktı. Son derece başarılı bir şekilde esenliğe çıktı. Bunu aştıktan sonra sıkıntı şu, bunu aşıp başka bir tepeye doğru koşturuyoruz. Fakat bazı toplumlar aşıyor ve enerjisi bitiyor. Örneğin Avustralya'daki aborojinler işte tropik iklimi olan Avustralya'nın birdenbire kuraklaşması işte sıkıntıya girmesiyle o ülkede evcilleştirilebilir hayvan yok. Çok önemli uygarlık için. Kanguruyu ne yapacaksın yani? Ülkede tabii buğday, nohut gibi biriktirip ertesi kışa filan saklayabileceğin ürün yok. Yani bu da çok önemli uygarlık için. Bunlar olmayınca avcı toplayıcı bir tutuma giriyorlar ve binlerce yıl ayakta kalıyorlar. Fakat uygarlıkları gelişmiyor artık. Tık nefes oraya o krizi, kıtlığı aşmış ama orada kalmış. Türk toplumu gibi Atatürk'ün önderliğinde o krizi aşan toplumların hatası ne oluyor? Toplum lider kadronun ürettiği çözümü taklit etmeye başlıyor. Buna mimezis deniyor. Yani Atatürk'ün ilkelerini hatırlayın. Halkçılık, devrimcilik, şu bu vesaire gibi bir yasa devletine dönüşüyorsunuz. Bu Afganistan olabilir, bu Türkiye Cumhuriyeti olabilir, bu Amerika olabilir. Bir yasa devletine dönüşüyorsunuz. Sanki bir ideoloji, din gibi ki aslında hepsi aynı din. Yani laiklik de bir din, cumhuriyet de bir din. Hepsi aynı şey. Bu size tekrar öğretiliyor. Ve bu bir süre sonra kalıp haline geliyor. Bunun bağnazı oluyoruz ve esnememiz, değişmemiz gereken teknolojik anlamda, sosyal anlamda değişmemiz gereken yerde değişemiyoruz. Bu bize artık o sistem bize engel olmaya başlıyor. Bu hani Osmanlı'nın işte 2. Mahmud'un yeniliklerinde işte keçeye pala çalalım, testiye kurşun atalım ya da matbaa bize ne gerek filan dedikleri tarz gibi muhafazakarlaşıyoruz ve o noktada üretilen saçma çözümler, Çin'in ürettiği çözümler gibi komünist Mao döneminde hiç farkı yok yani Osmanlı'dan. Çünkü bunlar toplumun gerçeklerine uygun değil. Toplumun gerçeklerine uygun olmadığında da siz saçma sapan davranmaya başlıyorsunuz. Örneğin İran bir şeriat devleti ama dünyadaki en fazla eroinman gence sahip. Afganistan bir şeriat devleti ama dünyada 8 yaşında çocukların bile eroin kliniklerinde yattığı %10'u birden toplumun eroinman olduğu ender ülkelerden biri. Pakistan eroinman gençliği en hızlı artan toplum. Baktığınız zaman bunlar böyle hiç de böyle rahat filan toplumlar değiller. Dünyada bu uyuşturucu oranlarının en yüksek olduğu toplumlar. Baktığınız zaman bunlar yakalandığında idam edecek denen toplumlar. Ama işte öyle değil gerçekler. Gerçeklikten uzak olamıyorsunuz. Türkiye'de mesela bununla ilgili örnek verilebilir mi? Verilebilir. Örneğin benim çocukluğumda, gençliğimde bir okula başlama yaşı diye bir kavram yoktu. Çocuklar belli bir yaşa gelirdi. Zaten buradaki ana kural biyolojidir. Yani çocukların
parmak ucuna kadar miyelin gelip miyelin kılıfının tamamlandığı için kalem tutuşunu yapabilir olması, şu tutuşu yapabiliyor olması gerekiyor. Yoksa çocuk böyle tutar kalemi. Bu da erkek çocuklar 1-2 yıl geriden geliyorlar. Kız çocuklar biraz daha erken giderlerdi. Okulun müdürü, sınıfın öğretmeni, anne baba okula alalım mı, okuyabilir mi değerlendirir. Buna okul o zamanlar ampirik, alaylı olarak yapılıyordu ama bugün bunun okul uyumluluk testi, okul olgunluk testi diye testi var. Ama günümüzde devletimiz bir yasa çıkardı ve 72 ayı, yani 6 yaşı okul başlama yaşı kabul. Bu çok büyük bir sıkıntı. Neden? 7 yaş çocuklarda bile 5 çocuktan birinde okuma öğrenme güçlükleri vardı. Dikkat eksikliği var. 6 yaşta bu çok yüksek. Çocuk okula hazır değil. Ama almak zorunda kalıyoruz. O çocuk okula kayıt olmak zorunda kalıyor. Boyu küçük, gelişimi yetersiz, IQ'su uygun değil, dersten soğuyor. Gitmek istemiyor. Bir de bu çocukları sabahın köründe götürüyoruz. Bu da mesela çok ilginç. Amerika'da üniversite giriş sınavı için liselerde yapılan lise sonunda yapılan bu sınav için bazı okullarda 8'de başlıyor. Bazı okullarda bunu saat 9'a çekiyorlar. 1 saat daha fazla uyuyan çocukların sınav başarısı yaklaşık %20 artıyor. Uykuda bundan daha ayrıntılı bahsedeceğim uyku sunumunda. Yani devlet bir yasa çıkarıyor. Çıkan yasayla biz mahvoluyoruz. Yasanın etkileri de 10 yıl sonra görüyoruz. Örneğin bu akıllı tahta ve tabletlerin ve Covid'in etkisini korkunç bir şekilde yaşıyoruz şu an. Ekran bağımlılığı patlamış gitmiş durumda. Bu hatta bazı toplumlar tekrar ekranı kaldırıp galiba İsveç ya da İsviçre bu hafta böyle bir haber vardı. Klasik kitaplara geri dönüyorlar. Yani ekran bu kadar iyi bir şey değil. Giderek de daha etkileyici ve daha bağlayıcı oluyor. Fakat biz bunu yasayla başka şeylerle belirlemeye kalktığımızda daha kötü oluyor diye düşünüyorum. Bunları konuşma nedenim şu. Buna hep kötü mü oluyor? Hayır. Konuşma nedenim şu. Türkiye'de nüfus artışı neredeyse durdu. Biz şu an nüfus artış hızı en hızlı düşen Avrupa toplumuyuz ve doğum oranımız Fransa'nın gerisinde. Artık 3.'yüz. Türkiye'de de doğum oranı çok hızlı durmuş durumda. Bunun nedeni ne? Bir, yeni nesil Z kuşağının cinsiyet algılarının çok farklı olması. 2, artan yoksulluk ve toplumsal değişimin çok huzursuz edici olması anne babaları geriyor, insanları geriyor ve topluma güvenemediklerinde çocuk yapmıyorlar. Aslında toplumlar bir felakete çocuk yaparak yanıt verirler. Yani bir savaş durumunda, bir deprem olduğunda, mesela Gölcük depremi sonrasında Gölcük bölgesinde doğum oranları patlamıştı. Kesinlikle toplum buna göre reaksiyon verir. Ama bunun bir istisnası oldu. Çernobil sonrasında Doğu blokundaki kadınlar hem devletlerine güvenmedikleri için hem radyasyon korkusundan doğum oranları çakıldı. Negatif gidiyor. Neredeyse Çernobil'den beri neredeyse 40 yıldır negatif yani. Rus toplumunun nüfusu çok hızlı azalıyor. Tüm toplumların baş belası bu demografik kış. Ve Türkiye için de öyle. Türkiye'de şu an nüfus artışı neredeyse durmuş durumda ve 2'nin altına inmiş durumda. Türkiye'de de aynı sorun olacak. Bunun çok olumlu etkileri var. Ne gibi? Eskişehir'den bir haber. Sanayide kadın devrimli, ev kadınları kaynakçı montajcı oldu diye. Çünkü erkek çalışan yok. Yani aynı 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'da, Avrupa'da kadınların istihdama girmesi, askere alınması gibi artık olmadığı için bu tip etkileri oluyor. Fakat bunun çok ilginç bir sonucu olacak. Örneğin 10 yıl sonra bu kadar okula ihtiyacımız kalmayacak. Bu kadar kreşe ihtiyacımız kalmayacak. Meslekleri buna göre planlamalıyız. Hastaneleri buna göre planlamalıyız. Bizim çok hızlı, ciddi ama çok ciddi huzurevi sistemlerine, bakım evi sistemlerine, toplu yaşam sistemlerine ihtiyacımız var. Örneğin Türkiye'deki ev enflasyonu konuşuluyor. Herhangi bir şehirden herhangi bir şehre 100 kilometre gidin. Her taraf terk edilmiş ev, çiftlik ve benzin istasyonu falan dolu. Her taraf ama. Paris'te evlerin %40'ında sadece bir kişi yaşıyor ve İstanbul'da işte yarım milyona yakın boş ev var. Hırvatistan köyde yaşama şartıyla evleri 40 sente satıyor. Yeter ki bu köyde yaşamayı garantiledi. Aynı şeyi İsveç yapıyor. Finlandiya yapıyor. 1 dolara ev satıyorlar. Yeter ki orada kal diye. Bunun gibi hani hem demografik anlamda teşvikleri hem yapısal anlamda dönüşümlere hem de gençleri özellikle uyuşturucudan koruyacak şekilde yapılara inanılmaz ihtiyaç var. Bu konu hiç konuşulmuyor Türkiye'de. Sadece haberlere konu oluyor. Bu çok yanlış. Mutlaka sosyolojik olarak bunda konuşmalı ve hazırlık yapmalıyız. Yani biz ne geropsikiyatri çalışıyoruz, ne bağımlılıkla ilgili çalışıyoruz ve bununla ilgili hatta yasaklıyoruz. Ben 20 yıl önce 2 doktor, bir tanesi yarı zamanlı, bir tanesi tam zamanlı Balıkesir Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçe vererekten dal merkezi açabiliyordum. Psikiyatri dal merkezi, bağımlılık merkezi açabiliyordum.
Şimdi açamıyorum. Bağımlılıkla mücadele ettiğimizi söylüyoruz ama bunu yapamıyoruz. Yapmıyoruz ya da yapmamayı yeğliyoruz. Bilemiyorum. Bu politikacıların, bürokratların, teknokratların işi ama bu konuda okur yazar olan, düşünen insanların bunu dikkate alması ve bu konuları gündeme getirmesi lazım. Biz sadece siyaset konuşuyoruz. Bu doğru değil. Gerçekten teknik ve teknokratların ürettiği çözümlere çok ihtiyacımız var. Mesela başka bir haber daha var. Bu da dün yayınlanmış bir haber. Cumartesi günü. İşte bebek felaketine doğru gidiyoruz. Dünyanın dört bir yanında doğum oranları korkunç şekilde düşüyor. İtalyanlar son İtalyan bebek 2 yıl sonra doğacak diye manşetler atıyor gibi bir haber. Burada da bir şekilde iki taraftan da olumlu ya da olumsuz yine siyasi, bürokratik ya da ideolojik yönlendirmeler var. Öncelikle bu haberde de belirtildiği gibi İtalya'da mesela 2. Dünya Savaşı sonrasında bebek patlaması olmuş. Toplumlar felaketlere hemen doğumla yanıt verir. Fakat bu giderek azalmış. Şu an 1.2-1.3'lere doğru düşmüş kadın başına doğum. Bu tabii ki nüfusu yarıyla azaltacak bir şey. Fakat 200 yıl sonra falan değil son bebek. Aynı küresel ısınmanın aslında 1970'lerden beri kurşunlu benzinin sağlığa etkisi 1940'lardan beri bilinip yıllar 40-50 yıl sonra devreye girmesi gibi. Yani bundan 15 yıl önce Van Gölü yükseliyor haberlerini hatırlıyorum. Bir haber olarak hatırlıyorum bunu. Ama kimse bize söylemedi. Küresel ısınma nedeniyle buzullar eriyor diye. Şimdi Van Gölü küçülüyor ve tahmin ediyorum 10 yıl içinde neredeyse 3'te 1'ine 4'te 1'ine inecek. Bizim bölgemizdeki Göl Marmara'daki Marmara Gölü'nün tamamen kuruması gibi. Biz bundan haberdar oluyor muyuz? Hayır. Çiftçiler burayı kim ekecek diye devletle kavga etmeseler haber bile olmayacak bu. Bunlar hep ideolojik, işte bürokratik, siyasi tercihler. Buradaki siyasi tercihler neden bahsediyorum? Hani bunlar daha yeni gündeme geliyor ama aslında öyle 200 yıl sonra falan doğmayacak İtalyan bebek, son bebek. Belki 50 yıl sonra doğacak. Çünkü hala eski projeksiyonları, 1950'lerin 70'lerin projeksiyonlarını, veri setlerini, istatistiklerini kullanıyorlar. Oysa yeni nesil farklı dinamiklere sahip. Yani hava durumu gibi, borsa gibi, doğum gibi konular, yani çok katmanlı, çok değişkenli sistemler tahmin edilemezler. Bunlar yani klasik istatistik hesaplarla çözümlenemezler, hesaplanamazlar. Bu yüzden burada da doğum çok katmanlı bir ya da toplumsal üreme hızının çok fazla etkeni var. Örneğin mesela bizdeki ideolojik bir şey 1960'lardan 70'lerden sonra tüm az gelişmiş toplumlara doğum kontrolü dayatıldı. 1967'de Sağlık Bakanlığı'ndan doğum kontrolü, ana çocuk sağlığı ve doğum kontrolü birimi kuruldu. Fakat benim doktor olduğum 89'a kadar, yani 67'den 89'a kadar neredeyse çeyrek asır doğum oranını %1 bile azaltamadılar. Neden? Köylü toplumuyduk ve köylü doğurur. Zamanı bol, insan gücüne ihtiyacı var. Bir sürü şey bu anlamda etkili ve köylü bunu yapıyor, doğuruyor. Fakat kentleşme arttıkça bu tamamen çakıldı. Şu an tam tersi bir politika var. Artık eskisi gibi doğum kontrol haplarını bedava dağıtmıyoruz, prezervatifi bedava dağıtmıyoruz. Bu yapılıyordu. Köylü doğum kontrol hapını alıp çiçeğine veriyordu. Şimdi resmi olarak küretaj neredeyse yasak. Kesinlikle böyle tip politikalar yok. Hatta resmi politika 3 çocuk yapın gibi. Fakat doğum oranımız çakılmış durumda. Çünkü kentli doğurmaz. Kentli doğurmaz bizim de istatistik olarak bildiğimiz bir veri. Fakat Z kuşağı zaten doğurmuyor. Cinsiyet rolleri farklı. Toplumsal refah tüm dünyada artmış olmasına rağmen bireyselleşme arttı ve çekirdek aile kavramı neredeyse tek ebeveynli ailelere dönüşmeye başladı. Tüm bunları ortaya koyunca aslında bu çoklu katmanda doğum oranını azaltacak birden fazla ve çok etkili faktör var. Yani hiç öyle 200 yılı falan bulmayacak. Dediğim gibi yani küresel ısınma aslında 10 yıl önce geri dönecek noktayı geçtik. Türkiye çoktan tropik iklime girdi ama haberlere bakıyorsunuz 2040-50'den sonra Türkiye daha tropik olacak, hortumlar olacak. Hayır kardeşim, bu 2050 falan olmayacak. 5 yılı var, 10 yılı var yani. Bunlar hep bir şekilde toplumsal ideolojiyle ya da bürokratın, siyasetçinin çok da bilinçli bir şekilde değil. Hani hatta son derece bilinçsiz bir şekilde verdikleri kararlar. Hani bu yeni bir deprem, toprak kayması faciası oldu madende. Hiç kimse şunu düşünmüyor. Şu kadar milyar gelir elde et. Orayı temizlemenin ya da oraya verilen zararı gidermenin maliyeti korkunç. Amerika 80'lerde sigara yasaklarını acımasız bir şekilde devreye sokmasının nedeni sigaradan aldığı verginin, sigara tekellerinin aldığı verginin sigara için harcadığı kayıpların, sağlık harcamalarının, insan kaybının neredeyse %1'i olduğunu fark edince bunu yapmaya başladı. Yani burada uzun vadeli toplum yararını düşünmek tamamen siyasetçinin, teknokratın, bürokratın işi. Bu olduğunda toplum düzelebiliyor. Yoksa düzelmiyor. Burada amacım hani
İki noktada farkındalık yaratmak istedim. Bunlardan bir tanesi, gerçekten de aldığımız kararları bize almıyoruz. Bize aldırılıyor. Biz istenilen şekilde düşündürtülmeye çalışıyoruz. Toplumsal değişim gerek eğitimde, gerek sağlıkta, gerek doğum hızında düşündüğümüzden çok hızlı ve biz buna hazır değiliz. Kurumlar olarak, toplum olarak, zihniyet olarak çok hızlı değişmeliyiz. Çok hızlı dedelerimiz, ninelerimiz gibi hissetmeyi, anne babalarımız gibi düşünmeyi bırakmalıyız. Gerçekten önümüzdeki 5 yıla, 10 yıla hazırlansak, hani 50 yıl demiyorum, çok iyi olacak gibi duruyor. Sarp'ın için teşekkür ederim. Muhabbetle kalın.